İstanbul'un Fatih ilçesinin Fındıkzade semtindeyiz. Hangi caminin maneviyat merkezinin bahçesindeyiz? Odabaşı Behruz Ağa Camii'nin tam içindeyiz. Minarenin tam gölgesindeyiz. Kanuni Sultan Süleyman'ın odabaşısı Behruz Ağa tarafından miladi 1562 yılında Sıbyan Mektebi, çeşmesi ve bugün günümüze maalesef ulaşamayan hamamı ile beraber inşa edilmiş muhteşem bir Mimar Sinan eseri. Mimar Sinan 1782'de yanmış olan ve 1836'da 2. Mahmut tarafından tamir ettirilen bu güzel mabedin enteresan bir yapısı var. Tabii etrafında yıllarca dükkanlar oturtturulmuş, ancak onların hepsiyle birebir dönemin imamı, Allah razı olsun, uğraşarak hepsini aslına rücu ettirmiştir. 1983 yılında geniş bir tadilat ve tamirat ile bugünkü son şeklini almış olan mabedin gölgesinde bulmak çok manidar. Taş örgülü, ahşap çatılı olan müstesna bir cami. Bu caminin banisi Odabaşı Behruz Ağa caminin bahçesinde metfun ve bu caminin bahçesini sizlerle beraber geziyoruz. Bakınız, minareye bakın. Hemen sol başında caminin kabrinde metfun olan, haziresinde olanların yanı başında olduğunu görüyoruz. Hocaların başında sarıkları, üstadların başında işte yazıyor. Merhum el mağfur el muhtac ila rahmet rabbil gafur diyerek vasfını, yaptığı hizmetleri anlatan müstesna bir mabet. Gölgesinde bulunmak bir ayrıcalık. Güneş başka türlü vuruyor. Ön tarafta musalla taşları ve geniş bir avlusu var. Caminin etrafı bu şekilde devam ediyor. Şu anda gördüğünüz yer mihrap kısmı. Her camide olduğu gibi caminin ön tarafında solda kalan bir minare tarzını görüyoruz. Caminin dışına çıkıyoruz. Meydan, Başvekil Caddesi Çapa'ya çıkıyor. Bu taraftan da sahile doğru çıkan yolun başındayız. Yine camiye girelim. Meşhur Salı Pazarı'nın kurulduğu yer. Caminin bahanesini görelim. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın son has odabaşılarından Behruz Ağa'nın ruhuna El Fatiha okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Allah kabul etsin. Caminin her köşesinde şadırvanı görüyorsunuz. Yukarıda bir kedi var. Kedi yukarı çıkmış. Abdest alma yeri muhteşem, muntazam. Caminin girişinde inne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûtâ yazıyor. İnne salate, şüphesiz namaz bütün müminlerin üzerine farz kılınmıştır ve vakitlidir. Şimdi mabetten içeri girelim. Bismillah. Muhteşem bir cami. Basamakla son cemaat mahalline çıkıyoruz. Eğer içeride namaz kılınıyor ve Kur'an okunuyor ve vaaz ediliyor, sohbet varsa, ders varsa arkadan gelen cemaat işte buradaki son cemaat mahallindeki imamın arkasına durarak namazını eda ediyor. Bu camide hocalarımız merakta olduğu için içerideki vaazı dışarı yansıtmışlar. Arkadaki cemaat de hoca ile muhatap olsun diye. Üst katın çıkışını görüyorsunuz. Enteresan bir son cemaat mahalli ve bayan cemaatine namaz kılabileceği havalandırması da olacak şekilde böyle inşa etmişler. Caminin içi vakit arasında kapalı. Şuradan bakalım camimize. Çok muhteşem, özenli bir çalışma, tarihi bir cami.
Burası Bayanlar Mahalli. Namaz kılınmadığı için şöyle bakalım. Bayanların giriş çıkış kapısı sol tarafta. Cuma günleri tamamen doluyor tabi camimiz. Karşıda La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselam onun Resulüdür diyerek camimizde böyle sizlere tanıtmış olalım. Avizeler en az 35-40 yıllık var. Eskiden kandiller var tabii ki. Bu güzel mabedin içinde 2 rekat namaz kılmak bize de farz oldu. Behruza Camii'nden, Has Odabaşı'ndan, İstanbul'da da Odabaşı semti olarak anılan Fatih'teki bu güzel maneviyat merkezinden hepinize selam olsun. Görüşmek üzere.